0 Derece kanalından herkese merhaba. No! What do you want? Leave me alone! Kamp yapmak, doğanın içinde huzurlu vakit geçirmek ve şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için harika bir yöntem olabilir. Ancak bazı insanlar için bir kamp gecesi hayatları boyunca unutamayacakları korkutucu bir kabusa dönüşebiliyor. İşte bugün bu videoda ormanlık alanlarda kamp yapmaya giden insanların yaşadığı en rahatsız edici ve ürkütücü olayları izleyeceksiniz. Daniel isimli bir adam English Woodsman adlı YouTube kanalında yıllardır orman yürüyüşü, kamp videoları ve kamp ekipmanları incelemeleri yapan bir YouTuber'dır. Videoları her ne kadar sakin geçse de 2023 yılının Ağustos ayında yaşadığı ürpertici bir olay onu gerçekten dehşete düşürmüştü. Yüklediği bir saatlik videonun ilk başlarında sıradan bir doğa yürüyüşü yapıp aboneleriyle konuşarak sakin bir şekilde ilerledi. Wow, it's quite a big piece of woodland this. Ancak 20 dakikalık bir yürüyüşün ardından geceyi geçirmek için kendine bir yer belirleyen Daniel, yemeğini yediği sırada yalnız olmadığını fark etmeye başladı. We're going to be out Friday night, but I'm going away Saturday, so I've got a bit of a drive as well, so I didn't want to be tired, and it's going to throw it down Friday night as well, and rain camping is really good. Is that a badger? Hello? I hope I got that on camera. I really hope I did. Daniel arkasından birisinin ayak seslerini duyup ayağa kalksa da arkasını döndüğünde hiç kimseyi göremiyor. İşin daha da rahatsız edici tarafı ise merhaba diye seslendiğinde ayak seslerinin bir anda kesilmesiydi. Daniel bu durumu her ne kadar ilk başta çok fazla umursamasa da güneşin batmasına az bir süre kala aslında olaylar yeniden başlıyor. There's that noise again now. Hello? Hello? You got to better hear that. There's nobody here. Ses ikinci kez duyulduğunda normalde başka birisi olsa o bölgeyi hemen terk ederdi. Ancak Daniel bölgeyi terk etmek yerine geceyi orada geçirmeye karar veriyor. Unutmayın, ormanda vahşi hayvanlar dışında ne tür bir tehlikeyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Karanlık tamamen çöktükten sonra Daniel bu ürkütücü ayak seslerini tekrardan duymaya başlıyor. Yani sanki birisi onu sessizce izliyormuş gibi. I'm gonna be honest. I can't stay here now. I want to be a wimp. I don't care if people call me a wimp in the comments, but I can't stay here. I'm too unsettled. I'm nervous. I've done camping like this a load of times. I think I'm gonna go find somewhere else to get this bivvy set up. But I'm leaving this spot. Like now. Daniel bu üçüncü yaşadığı olaydan sonra oldukça tedirgin olup artık kamp yapmak için başka bir yere gitmeye karar veriyor. O gün Daniel'ın yaşadığı şeyler her ne kadar onu ilk başlarda korkutmasa da bir süre sonra oldukça tedirgin edici bir hale gelmişti. Çünkü muhtemelen birisi ya da birileri Daniel'ı o gece izliyordu. Ama neyse ki herhangi bir sorun yaşamadan oradan ayrılmayı ve güvenli bir şekilde uzaklaşmayı başardı.
Dee's Dark Adventures isimli kanalın sahibi Dee adında bir kadın, genellikle bazı ormanlara tek başına araştırma yapmak ve yürüyüşe çıkmak için giden bir YouTuber'dır. 2024 yılının Haziran ayında Dee, Ohio'daki bir ormana gidiyor ve sıradan bir şekilde keşfine başlıyor. Videonun ilk dakikaları sakin bir şekilde geçiyor. Ormanda yürürken kameraya konuşuyor ve birkaç hayvanla karşılaşarak sakin bir doğa yürüyüşü yapıyor. Ancak karanlık çökmeye başladıktan sonra Dee için işler gerçekten ürkütücü bir hal alacaktı. I got a zigzag and suck. It's too steep. I'm hearing someone behind me and I just don't want to look because I can't get down the hill fast enough. What is on my face? Yeah. Hi. Hi. Yep. Yep. Oh. Ah. Fuck. Sorry. No! Stop, please. Please, I'm leaving. Görüntülerde Dee, ormanın karanlığında ilerlerken birisinin kendisini takip ettiğini düşünmeye başlıyor ki zaten durum tam olarak da öyleydi. Çünkü uzaktaki ağaçların arasında bir kişinin Dee'yi izlediği açık bir şekilde belli oluyordu. Ancak olaylar tabii ki bununla sınırlı değildi. Çünkü Dee bu bölgeden uzaklaşıp başka bir bölgeye gittiğinde çok daha ürpertici bir olayla karşılaşacaktı. What is that? It just no. Dude, no! It looks like a person, man. But no person. It looks like a person. Stop. I need a person. Ah! It just keeps getting up and down. Stop! Fuck, I can't run. Somebody drive by. Videodaki siyah figürün tam olarak ne olduğu belli değil. Ancak görüntüye bakıldığında oldukça iri ve siyah bir ayı gibi görünüyor. Sürekli oturup kalkıyor ve yavaş yavaş kadını takip ediyor. Fakat Dee videodaki şeyin bir ayı olmadığını iddia ediyor. Açıkçası ben bu figürü siyah bir ayıya oldukça benzettim. Bu noktadan sonra ise video kaydı aniden sona eriyor. Daha sonrasında ne yaşandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamış. Peki sizce bu şey bir hayvan mıydı yoksa bir insan mıydı? Yorumlarda lütfen belirtin. 2024 yılının Ocak ayında Sam adında bir kampçı Ohio'daki ormanlık bir alana kamp yapmaya gitti ve bu görüntüleri YouTube kanalına yükledi. Karavanını birkaç yüz metre ileride bıraktıktan sonra kamp alanına doğru ilerlerken yerde oldukça eski, yırtılmış ve paramparça olmuş bir çadır buldu. Sam bu çadırı ilk başta doğal olarak umursamadı ve yoluna devam etti. Hava kararmaya başlamadan önce akşam yemeğini hazırladı. Sam için her şey sıradan bir kamp gezisi gibi olacaktı. Ancak hava tamamen karardıktan sonra işler bir takım değişmeye başladı. Çünkü Sam birilerinin kendisini izlediğini düşünüyordu. I don't know why I'm just spooked. I haven't been saying that, but I've been spooked since I got here. I keep feeling like somebody's watching me. And then seeing that person. I know it's a public park, but still. Sam yine de tedirgin olmasına rağmen geceyi orada geçirmeye karar veriyor. Fakat bir süre sonra uyumaya çalıştığı sırada oldukça rahatsız edici şeyler yaşanıyor. There's somebody. Hang on. I don't know if they can see it or not through the tent. I don't think so.
I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. Dışarıdaki kişi veya kişiler her kimse, ayak sesleri sanki her geçen dakika daha da yaklaşıyormuş gibi duyuluyor. Sam bu noktadan sonra dışarıdaki kişilere seslenmeye başlıyor. Ancak herhangi bir yanıt alamıyor ve bir süre sonra işler daha da ürpertici bir hale geliyor. They're walking around outside in circles. Hello? Hello? All right, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. Hello? 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 All right, I'm getting the out of here. Hello? Hello? I don't know what the this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? They're f***ing with me. They're with me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello? I can't see you. Hello? All right, I'm getting out of here. We're getting the hell out of here. Sam'in çadırın içindeyken burada yaptığı gerçekten çok büyük bir hata var. Sebebini size hemen söyleyeyim. Eğer ormanın ortasında bir yabancı tarafından takip ediliyor ya da saldırıya uğruyorsanız sizi göremiyorum veya bundan hoşlanmıyorum gibi şeyler söylemeniz sizi oldukça savunmasız gösterebilir. Dışarıdaki kişiler her kimse bir süre sonra uzaklaşıyor gibi görünüyor. Ancak Sam çadırdan adımını attığı sırada olaylar aslında yeniden başlıyor. They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you. Get away! All right, I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Someone's smoking a cigarette too. I smell your cigarette. I smell your cigarette. I don't know what to do. I don't know where to go. I don't know what to do. I have a knife. All right, we're just gonna get out of here. We're just gonna get out of here. I'll come back for this crap later. Do I have my phone? I'm gonna call 911 if you come near me. They're coming behind me. I don't know what they're doing. They could just be around. I don't know. I don't know where I'm going. I see you reflecting off my tent. Leave my shit alone! All right, I'm getting out of here. How do I? Which way? Here. Okay. Ah. One of them's following me. One of them's... Okay, here's a trail of some kind. Ah! 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 I just ate. I just ate. I'm soaked. I'm toast. Okay. Oh, they're coming. Leave me alone! Oh! 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 Sam arkasındaki kişilerden kaçarken birkaç kez yere düşüyor. Neyse ki bu konuda biraz şanslıydı çünkü karavanını oldukça yakın bir yere park etmişti. Birkaç yüz metre koştuktan sonra ise eninde sonunda karavanına ulaşmayı başarıyor. Böyle bir durumda Sam aslında en doğru olanı yaptı. Kimlikleri belli olmayan bazı kişiler belli ki ona zarar verme niyetindeydi. Sam de arkasındaki eşyaları kamp alanında bırakarak oradan hızlı bir şekilde kaçmayı başardı. Ertesi sabah olduğunda ise eşyalarını kontrol etmek için gündüz vakti tekrardan kamp alanına dönüyor. Ancak İşin garip tarafı eşyalarından hiçbirinin çalınmamış olmasıydı. Bu da söz konusu kişilerin niyetini daha da açıklanamaz bir hale getiriyor. Eğer amaçları hırsızlık olsaydı Sam'in geride bıraktığı eşyaları kolaylıkla çalabilirlerdi. O gece yaşananlar Sam için adeta bir kabus gibiydi. Ancak o kişilerin kim olduğu ya da niyetlerinin ne olduğu hiçbir zaman açığa çıkmadı.
Larry adında bir adam genellikle karavanıyla Amerika'nın güney bölgelerinde yaptığı kamp gezilerini paylaşan bir içerik üreticisiydi. Ancak 2022 yılında Arizona'daki Williams ormanında kamp yaptığı sırada hayatının en korkunç ve rahatsız edici deneyimlerinden birini yaşayacaktı. Çünkü o gece karavanında otururken ormanın içlerinden gelen bir takım çığlık sesleri ve silah sesleri duymaya başladı. Larry ilk başta birinin yardıma ihtiyacı olabileceğini düşündü ve karavanından dışarı çıktı. Ancak olaylar bir yardım çağrısından çok daha karanlık bir şeye dönüştü. Hello? Do you need help? Hello? Larry her ne kadar ağaçların ve otların ilerisinde birisinin olup olmadığını kontrol etmeye çalışsa da hiçbir şekilde cevap alamıyor ve bir süre sonra çok daha rahatsız edici bir olay yaşanıyor. Etrafına baktığı sırada bir anda birisini fark ediyor. Yani Larry kendisini izleyen kişiyi fark ediyor. Ancak bu şey tam olarak kameraya yansımıyor. Bunun üzerine hemen koşarak karavanına girip kapısını kilitliyor. Ancak olaylar her geçen dakika daha da ürpertici bir hale geliyor. What do you want? Bu noktadan sonra cesaretini toplayan Larry, ölümcül olmayan bir silahla tekrardan dışarı çıkıp karavanının etrafını kontrol etse de orada hiç kimseyi bulamıyor. Muhtemelen birisi ya da birileri onu korkutmaya çalışıyordu ya da komik olmayan tehlikeli bir şaka yapıyordu. İngiltere'den Grizzly Gez adında bir adam oldukça büyük bir vahşi doğa tutkunudur. Videolarında genellikle yerel efsaneleri, tarihi olayları ve gizemli yerleri ziyaret etmesiyle tanınan oldukça sevilen bir YouTuber'dır. Bazı zamanlarda ise bu gezileri küçük köpeğiyle birlikte gerçekleştiriyor. 2022 yılının Temmuz ayında İngiltere'nin en derin ormanlarına kamp yapmaya giden Gez adındaki bu adam için her şey sıradan bir kamp gezisi gibi görünüyordu. Karanlık çökmeden önce köpeğiyle birlikte kamp alanına doğru yola koyuluyor. Gez ve köpeği ilerlediği sırada diğer kampçılardan geriye kalan bazı kalıntılara rastlıyor. Bu durum ise onu biraz rahatsız etmeye başlıyor. A decent spot for me to camp anymore. What, they've been fucking sawing trees down and that. What the fuck? Uzun bir temizliğin ardından Gez nihayet bu alana yerleşmeye karar veriyor. Çadırını kuruyor, ateşini yakıyor. Ancak bu noktadan sonra onun için işler giderek yavaş yavaş rahatsız edici bir hale geldi. Right, let's see if we can get this going, shall we? Let's fuck off. Get some of this oak in the bottom. I'm not going to have a massive fire tonight because I just want to cook my food. Look at that.
just try to use what them idiots have. Dal kırılması gibi uzaktan gelen bir takım sesler duyuluyordu. Gez ilk başta bu seslere çok fazla aldırış etmedi. Ancak uzandığı sırada sesler giderek daha net duyulmaya başladı. Sanki birisi yavaş yavaş ona doğru yaklaşıyordu. Yaşadığı huzursuzluğu gidermek için Gez, akşam yemeği olarak biftek ve tavuk pişirmeye karar verdi. Ardından biraz uzanıp rahatlamaya çalıştı. Çünkü bu durum onu yavaş yavaş tedirgin etmeye başlamıştı. Sadece yağmurun kokusunun eşlik ettiği sessiz ve huzurlu bir gece geçirmek istiyordu. Ancak maalesef sessiz geçmesini beklediği bu gece onun için adeta bir kabusa dönüşecekti. Come on, someone's with us. Bu rahatsız edici olaylar sadece dal kırılma sesleriyle sınırlı değildi. Çünkü bir süre sonra bazı hırlama sesleri gelmeye başlıyordu. Bu sesler bir domuzun, ayının ya da başka bir vahşi hayvanın çıkardığı seslere benziyordu. What the I know it's someone with me. Got a big dog here. And a nice knife with your name on it. Gez'i rahatsız eden bu şey her neyse belki de sabah ilk geldiğinde çöpleri etrafa atan kampçılardı. Ancak Gez bu duruma gittikçe daha fazla sinirleniyor ve bir yandan da tedirgin olmaya devam ediyordu. Etrafa bakınmasına rağmen bu seslerin kaynağını bir türlü bulamadı. Belki de bu sesleri çıkaran her neyse karanlığın ve gölgelerin arasında saklanıyordu. Bunun üzerine çadırına geri döndü ve biraz uyumaya çalıştı. Ancak bir süre sonra çadırın dışında sanki birisi sessiz adımlarla dolaşıyormuş gibi ayak sesleri yankılanıyordu. Hey, I can hear you. Çadırın dışında dolaşan her kimse sanki her geçen dakika Gez'e bir adım daha yaklaşıyormuş gibiydi. Ancak Gez bunun bir hayvan değil bir insan olabileceğini düşünüyordu. Çünkü seni duyabiliyorum dediği anda sesler tamamen kesilmişti ve neyse ki sonunda sabah olmuştu. Gez uyanır uyanmaz dışarıdaki eşyalarını kontrol etmek için çadırından çıktı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde eşyalarının hiçbirine dokunulmamıştı. Bu durum onu daha da meraklandırdı. Çünkü o gece çadırının etrafında dolaşan, dal kırılma sesleri çıkaran ve zaman zaman hırlayan şey her neyse geride hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Peki sizce o gece Gez'in çadırının etrafında dolaşan şey bir insan mıydı yoksa bir hayvan mıydı? Bunu mutlaka yorumlarda belirtin.